Mehmet Fetihler Sultanı 30. bölümünden sonra 31. bölümü merakla beklenmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? İstanbul fethi yeni bölümde yaşanılacak mı? Ulubatlı Hasan ne zaman şehadete erecek? Ferhat Paşa'nın ihaneti ne zaman ortaya çıkacak? Çandarlı Halil Paşa'nın sonu. Dizi bu sezon final verecek mi? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Mehmet Fetihler Sultanı her bölümüyle aksiyon dolu sahnelerle seyirci karşısına çıkmaktadır. Dev bütçeli dizinin bu sezonunda İstanbul kuşatması işlenmektedir. Her bölümde Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmek için önemli hamlelerde bulunmaktadır. 30. bölümde İstanbul'u almak için ordusuyla topyekün hücuma kalkışan Sultan Mehmet yeni bölümde İstanbul'u almak için elinden geleni yapacaktır. Fakat İstanbul fethinin yeni bölümde yaşanacağını düşünmüyoruz. Muhtemelen Konstantinos bir yolunu bulup Osmanlıların saldırılarını püskürtmeyi başaracaktır. Zaten daha Osmanlı gemilerinin karadan yürütülme sahnesini izleyeceğimizden dolayı yeni bölümde İstanbul fethinin yaşanacağını düşünmemekteyiz. İstanbul fethi birkaç bölüm sonra yaşanılabilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 30. bölümün son sahnelerinde Ulubatlı Hasan İstanbul'un surlarına çıkarak Osmanlı sancağını dalgalandırmayı başardı. Tahminlerimize göre 31. bölümde ya da önümüzdeki bölümlerde Ulubatlı Hasan Osmanlı sancağını surlara diktiği sırada vücuduna alacağı oklar sonucunda ölerek kadroya veda edecektir. Video sonunda Ulubatlı Hasan'ın tarihteki ölümü hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Sultan Mehmet'in safında yer alan fakat Osmanlı Devleti'ne ihanet eden Ferhat Paşa'nın ne zaman öleceği oldukça merak konusu. Zaten Sultan Mehmet Ferhat Paşa'nın hain olduğuna dair şüpheler duymak. En geç 2 ya da 3 bölüm içinde Ferhat Paşa'nın Sultan Mehmet tarafından idam edileceğini düşünmekteyiz. Önümüzdeki bölümlerde de kadroya önemli karakterler dahil edileceklerdir. Tarihte İstanbul'un fethinden sonra Çandarlı Halil Paşa da Sultan Mehmet'e karşı yaptığı ihanetlerden dolayı idam edilmiştir. Tahminlerimize göre bu sezon içinde ya da önümüzdeki sezonda Çandarlı Sultan Mehmet tarafından idam edilecektir. Tarihte olduğu gibi dizide de aynı senaryonun yaşanacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Çoğu izleyici dizinin bu sezonunda tamamen bitip bitmeyeceğini oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre bu sezon İstanbul fethi yaşanılacak ve dizi final vermeyecektir. Tarihte Sultan Mehmet'in gerçekleştirdiği farklı fetihleri de bu sezonda izleyeceğimizi düşünüyoruz. Özellikle Trabzon fethini de bu sezonda yaşanacağını düşünüyoruz. Dizinin 3. sezonunda da seyirci karşısına çıkacağını tahmin etmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Ulubatlı Hasan, Osmanlı İmparatorluğu'nun efsanevi kahramanlarından biridir ve özellikle İstanbul'un fethinde gösterdiği cesaretle tanınır. Ancak onun nasıl öldüğüne dair bilgiler tarihsel kaynaklarda farklı şekilde yer almakta ve genellikle destansı bir anlatımla aktarılmaktadır. Ulubatlı Hasan'ın ölümüne dair hikayeler İstanbul'un fethine dair anlatılanların en dramatik ve en kahramanca yönlerinden biridir. Ulubatlı Hasan Osmanlı İmparatorluğu'nun fetih hareketlerinde yer almış ve özellikle 1453'teki İstanbul'un fethi sırasında önemli bir figür haline gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u kuşatması sırasında Ulubatlı Hasan tarihe surları ilk aşan asker olarak geçmiştir. İstanbul kuşatıldıktan şehrin surları oldukça sağlam ve yüksek, Bizans savunması ise güçlüydü. Osmanlı ordusu surlara çeşitli kuşatma makineleri kurarak şehri teslim almak için büyük bir baskı kuruyordu.
Ulubatlı Hasan bu kuşatmada görev alan cesur bir asker olarak Osmanlı ordusunun en ön saflarında yer aldı. İstanbul kuşatmasının 53. gününde Osmanlı ordusunun surlara yapacağı saldırılar giderek şiddetini artırmıştı. Bizans surları Osmanlı ordusunun devasa kuşatma kuleleri, toplar ve diğer kuşatma makineleriyle yok edilmeye çalışılıyordu. Surların en zayıf olduğu noktalar belirlenmiş, Osmanlı askerleri bu noktalara saldırı yapmayı planlıyordu. Ulubatlı Hasan, İstanbul surlarına tırmanmayı başaran ilk Osmanlı askeridir. Geleneksel anlatıya göre Hasan, kuşatma sırasında surları aşmak için büyük bir cesaret göstererek surlara bayrağı dikmiştir. Osmanlı ordusunun bayrağını surlara diken Hasan, aynı zamanda moral kaynağı olmuş ve Osmanlı askerlerinin azmini pekiştirmiştir. Bu eylemiyle Hasan sadece fiziksel değil, aynı zamanda moral açısından da büyük bir zafer kazanmış oldu. Ancak bu hareketin bedeli de oldukça ağır oldu. Ulubatlı Hasan İstanbul surlarına bayrağı diktiği anda Bizans savunmasının okları ve mızraklarıyla ağır şekilde yaralanmış, kısa süre içinde şehit olmuştur. Ulubatlı Hasan'ın ölümü İstanbul'un fethinin simgelerinden biri haline gelmiştir. Surda bayrağı dikmeye çalışırken Hasan bir ok ya da mızrak darbesiyle vurulmuş ve bayrağını diktiği noktada hayatını kaybetmiştir. Ancak bu kahramanca hareketi Osmanlı askerlerine büyük bir moral kaynağı olmuş ve İstanbul kuşatmasının zafere ulaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Ölümünden sonra Ulubatlı Hasan'ın ismi görkemli bir kahramanlık hikayesi olarak halk arasında yayılmış ve ona olan hayranlık her geçen gün artmıştır. Fatih Sultan Mehmet, Ulubatlı Hasan'ın cesaretine hayran kalmış ve onun anısını yaşatmak için adına büyük bir saygı göstermiştir. Hasan'ın cesareti Osmanlı askerlerinin İstanbul surlarına daha güçlü bir şekilde tırmanmalarını ve kuşatmayı başarıyla tamamlamalarını sağlamıştır. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.